kahvaltımı yaptım. Çadırımı toplayacağım ve bir sonraki durağa geçeceğim. Öyle çok fazla rüzgar da yoktu. Gayet iyi uyudum. Kamp alanı güzel. Etrafta şöyle küçük çadır kuran benden başka kimse yok. Genelde karavan ağırlıklı olduğu için duşta da problem yaşamadım. Yani sıra beklemedim. O bakımdan da iyi oldu. Böyle. Şimdi hızlıca çadırımı toplayayım yağmur yağmadan ve güne başlayalım. Bir başka şelaleye geldik. Gluga Falls. Şimdi şurayı bir yere park edelim. Evet, şöyle ilerleyelim bakalım. Şurada bir tane daha şelale var. Ama bizim asıl gideceğimiz yer burası. Gluga Falls. Gluga Falls, pencere şelalesi anlamına geliyormuş. Buranın özelliği şu, bazalt kayaların arasındaki deliklerden dökülmesiymiş. Baksanıza, resmen kayaları delmiş. Bakın şuraya da geçebiliyorsunuz. İnsanlar şuraya geçip oradan fotoğraf çektiriyorlar. Tabii ıslanmayı göze alırsanız. Şuradan bir de diğer tarafa çıkılıyor arkadaşlar. Şöyle bir devam edelim bakalım. Oo, süper. Gerçekten bütün şelaleler hepsi birbirinden güzel. Şimdi buraya da elveda diyoruz. Bir sonraki durağımıza gidelim bakalım. Yine bugün sizi şelalelere doyuracağım. Burada park etmek ücretsiz diye zannediyordum. Bakın burada Gluga Falls Paid Parking diyor. Normal bir araç için 1000 kron parkadan ödeyebiliyorsunuz, park uygulamasından. Hani kamera falan yok. Yani ister ödeyin ister ödemeyin gibi bir şey aslında. Ama zorunlu bir şekilde kayıt alıyorlar sanırım, bilmiyorum. Bunun gibi daha İzlanda'da çok göreceğiz. Dağ başında böyle 300-400 lira. 5 dakikada dursanız, 1 saatte dursanız böyle para alıyorlar.
bir diğer önemli şelaleye geldik. Seltiyalan Falls. Bayağı kalabalık gözüküyor. Şimdi arabayı park ettim arkadaşlar. Bakın burası da ücretli bir park. Muhtemelen 1000 kron. Dönüşte park uygulamasından veya checkit.is üzerinden ödeyebiliyorsunuz. Dönüşte bakalım. Dönüşte öderiz. Önce şelalemize doğru gidelim. Bakın girişten itibaren tuvaletler var burada. Ve yeme içme yerleri. Sandviç ağırlıklı satıyorlar. Sandviç ve içecek. Bakın fiyatları göstereyim biraz. Kahve 590 kron. Bu fiyatları 3'e bölebilirsiniz. Büyük çay 650. Sandviçlerde 2190, yani 2200 desek 700 lira falan yapıyor. Paniniler 1990. Çorbalarda 1990 şeklinde. Burası İzlanda'nın en popüler yerlerinden birisi, çünkü şelalelerin arkasından doğru yürüyebiliyorsunuz. O yüzden insanlar buraya akın ediyor. Bakın görüyor musunuz? Şurada sıraya girmişler. Şelalelerin arka tarafından dolaşıyorlar. Islanmak garanti. Bakın şu yoldan başlıyorsunuz şöyle. Şelalelerin arka tarafından yürüyüp buradan çıkıyorsunuz. Şimdi şuradan biraz ıslanalım bakalım. Bakın şu yoldan yerler bayağı kaygan. Abi her şelale birbirinden güzel ya. Şimdi şöyle devam edelim arkadaşlar. Biraz daha ıslanalım. Ondan sonra şuradan çıkalım. Bitiriyorum. Daha fazla ıslanmadan şimdi aşağı ineceğim ve bir sonraki destinasyona geçeceğiz. Özellikle bu son yerlere inerken orası felaket. Islanmak garanti yani. Baksana şu halime. Şu yan taraftan indikten sonra da şöyle devam ediyorsunuz ve diğer şelalelere varıyorsunuz. İki tane ayrıyeten şelale var. Oralara da gidebilirsiniz. Şimdi sizi Skogar denen bir yere getirdim. Buranın özelliği, burada bir sürü şelale var. Yaklaşık 7-8 tane şelale var. Buranın bir diğer özelliği de ünlü Fimmvörðuháls Trail yolunun başlangıcı. Hemen şuradan başlıyor. Aslında ta yukarılara kadar gidiyor. Toplamda yaklaşık böyle bir 35 kilometre falan. Genelde 2 gün konaklamalı şekilde gidiliyor. Ama o kadar vaktim olmadığı için ben sizi gidebileceğim yere kadar götüreceğim. 7-8 tane şelale var. Onlara hep beraber bakacağız. Ve yolda neler var neler yok hep beraber göreceğiz. Ben de sizin kadar heyecanlıyım. Bir de drone'la görüntü alabilirsek şahane olur. O zaman haydi bakalım devam edelim. Bakın daha şimdiden muhteşem görüntü başladı.
Bakın aslında burada da kamp yapmak mümkün. Görüyorsunuz insanlar çadırlarını kurmuş. Ben de buraya gelebilirdim ama çok ses olur diye şey yapmadım. Gelmedim, vazgeçtim. Skogafoss İzlanda'nın en güzel şelalelerinden birisi. Gelen bu sular iki tane buzuldan geliyormuş. Bir tanesi Eyjafjallajökull, diğeri de Mýrdalsjökull buzuluymuş. Onların beslediği bir şelale. Ve o şelaleden akan sular da şurada görmüş olduğunuz Skoga nehrini oluşturuyor. Bakın az önce bahsetmiştim, Fimmvörðuháls Trail yolu var diye. Oranın başlangıcı burası. Buradan böyle yukarıya kadar devam ediyor ve ileriye doğru sürüyor arkadaşlar. Şimdi yürüyüş yoluna doğru bir göz atalım. Manzara çok iyi ama merdivenler acayip yorucu. Evet, sonunda zirveye çıktık. Bakalım görüntü nasılmış. Şimdi şöyle devam edelim. Bu bahsettiğim şelalelere giden yol, trail yolu buradan devam ediyor. Bakın bu sıralı şelalelerden bir tanesi burada. İsmi Hestavatsfoss diye birisi. Böyle. Yani gerçekten hepsi birbirinden güzel. Hangi şelaleye gitseniz anında o şelaleye aşık oluyorsunuz zaten. Bu da onlardan bir tanesi. Çok iyi gerçekten. Bakın arkadaşlar, bu şelale de Fosstorfufoss. Foss demek şelale demek zaten, biliyorsunuz. Bakın yol boyunca hep böyle sağlı sollu ip çekmişler. Sadece bu alanlardan yürüyebiliyorsunuz arkadaşlar.
Çünkü görüyorsunuz bayağı tehlikeli aslında ve etrafta sorumsuz çok fazla turist olduğu için bu şeyi yapmaya gerek duymuşlar. Arkadaş, yok böyle bir kanyon ya. Arkadaşlar bir manzara daha göstereyim size. İzlanda'da şöyle kaynaklardan gönül rahatlığıyla su içebilirsiniz. Yanınızda pet şişe getirmenizi tavsiye ederim. Valla az önce bir şişe doldurdum. Tadı gerçekten muhteşem. Böyle kaynatmaya falan gerek yok. Dün de yine başka bir Buraarfoss Trail vardı. Oraya gitmiştim. Orada da almıştım. Görmüştünüz. Gerçekten güzel tadı. Alın size doğal kaynak suyu. Oha. Ne kadar ilginç. Hem şelaleler güzel hem de yer şekilleri de ilginç gerçekten. Çok güzel. Müthiş bir kanyon yaratmış. Baksanıza şu yara. Şu şelaleyi de göstereyim size. Ondan sonra geri dönelim. Bayağıdır yürüyorum çünkü. Şelalemiz de burada. Bir tane de arkada var. Buradaki yolculuğumu da bitiriyorum. Şimdi 2 tane yerim kaldı. Bugün için planladığım. Onları gezeceğim. Ondan sonra da Vik şehrine varacağım ve kampımı kuracağım arkadaşlar. Skogafoss'ta da işim bitti. Şimdi hep beraber buzullara gidelim. Buraya 12 kilometre mesafede Sölheim-Jökull diye bir yer var. Oraya gideceğim. Şu an saat akşam 7.30. Havanın kararması ile ilgili bir endişem yok. O yüzden rahat rahat takılıyorum. O zaman daha fazla zaman kaybetmeden yolumuza devam edelim. Bakın görüyor musunuz? Buzullar buradan bile gözüküyor ha. Müthiş. Şimdi oraya doğru gidelim bakalım. Park yerine geldim.
Bakın Sölheimer Jökull buzulu. Park yeri böyle bir yer. Fiyatları da yazıyor. Normal araç için 750 kronmuş. Parka üzerinden ödenebiliyor. Yalnız eleştireceğim şu nokta var. Bakın hem buraya park yapmışsınız. İnsanlardan park parası alıyorlar. Hem de hiçbir hizmet yok. Tuvaletleri bile kilitlemişler. Böyle saçma sapan bir uygulama işte. Nereden gidelim? İnsanlar genelde şu taraftan gidiyor ama ben şuradaki yoldan gideceğim. Haritaya baktım da haritada buzula en yakın yer orası gözüküyor. Diğer tarafa giderseniz biraz daha uzakta bırakıyormuş galiba. Şuradan mı gidelim bakalım. O bitki örtüsü ne kadar değişik. Bildiğiniz böyle şey, nasıl diyeyim, çakıllı, siyah, böyle muhtemelen lavların oluşturduğu siyah kum üzerinde. Bakar mısınız ne güzel. Yemyeşil. Herhalde suyun gücü, çünkü tam şu ortadan küçücük bir dere gibi bir şey akıyor. Bu taraf da öyle ama. Haritaya göre otoparktan bu Buzul Gölü'nün olduğu yere, zaten şu an gözüküyor, kıyısına yaklaşık 9 dakika gözüküyor. Bakar mısınız? Buzul Gölü ve içinde buz parçaları. Iceberg diyebilir miyiz? Yukarıdaki buzuldan kopan dev buz parçaları. Oo. En son gidebildiğiniz nokta burası. Tabii alt taraftan gitmezseniz. Bakın insanlar aşağıya kadar inmiş. Çok iyi gerçekten ya. Hayatınızda hiç buzula gittiniz mi arkadaşlar? Yorumlara yazın lütfen. Hadi sizin için aşağıda ineyim arkadaşlar. Şu buz parçalarını yakından göstereyim size. Ya suyun rengi bulanık gibi. Hafif de böyle bir koku var. Böyle kükürt kokusu falan olabilir. Acaba bu volkanik şeylerle bir alakası var mı? Merak ediyorum. Araştırmak lazım. Burada bile sinek var ha. İlginç. Buz gibi yer. Görüyor musunuz buz parçalarını? Alın size bedava Antarktika. Manzara müthiş ya. Güneş de çıkınca bu arada bu buzulların üzerinde de tur yapıyorlar arkadaşlar. Yürüyüş turları yapıyorlar. Tabi rehbersiz çıkmak yasak. Oo, az önce kaçırdım. Buzul eriyerek kocaman bir parça düştü. Böyle bir gürültü koptu. Aha bakın. Of. Bir tane daha geliyor galiba. Baksana şu ilerideki şey gibi, katamaran gibi olmuş. Alt tarafı böyle tünel gibi.
Son bir yerim kaldı. Reynis Fiera Beach. Oraya doğru gideceğim şimdi. Aslında yoruldum ya. Bayağı gezdim bugün. Bayağı yürüdüm. Burayı artık arkamızda bırakalım. Saatimiz şu an 8:30. Buradan gidene kadar herhalde bir buradan çıkması, oraya ulaşması falan herhalde bir 45 dakikamı alır toplam. Bir de orayı göstereyim size. Oranın da özelliği, bakın buradaki gibi siyah kumlara sahip olması. Volkanik patlamalardan, lavlardan dolayı oluşan siyah kumlar. Reynis Fiera göründü. Siyah kumlarıyla ünlü demiştim. Yaklaşık bir 5 dakikamız kaldı oraya gitmek için. Şu an İzlanda'nın en meşhur siyah plajına sahip Reynis Fiera'ya geldim. Yine her zamanki gibi aracımızı park ettik. Şöyle plaja doğru gidiyoruz bakalım. Az dalgaların sesi buraya kadar geliyor ha. Burada da otopark ödemesi yapıyormuşuz. Benim bindiğim araç, yani normal bir araç için 1000 kron alıyorlar. Yine parkı üzerinden ödeyebilirsiniz. Bakın burası dünyanın en tehlikeli plajlarından birisi. Mesela burada kırmızı, sarı ve yeşil uyarılar var. Şu an orta derecede tehlikeliymiş ama hiçbir şekilde kıyıya kadar gitmenizi tavsiye etmiyorlar. Çok ölen kişi oldu burada arkadaşlar. O yüzden buraya gelirken mutlaka azami derecede dikkat etmeniz gerekiyor. Bakar mısınız dalgalara? Bunlara sneaker waves diyorlar. Yani böyle dev dalgalar, ölümcül dalgalar gibi bir şey oluyor. İnsanlar video çekeceğim, resim çekeceğim diye hayatlarından oldular. Yani şöyle anlatayım. Şimdi dalga normal bu şekilde geliyor ama özellikle bu taraftan, yani bazen öyle bir şeyde geliyor ki, öyle bir şiddette geliyor ki bir anda çapraz bir şekilde gelip o hızla, bakın görüyor musunuz? O hızla beraber sizin kaçmanıza fırsat vermeden direkt alıyor götürüyor. O yüzden başka yerdeki plajlara benzemez. Mesela şu üzerinde yürüdüğüm kum bile kaçmanıza kesinlikle yardımcı olmuyor. Yani normal bizim bildiğimiz plajlardaki gibi değil. Böyle ayağınız yere batıyor. O yüzden yani manzara müthiş. Ama tabii tehlikeli. Bakın burası da bazalt sütunlar. Bunları işte şöyle anladım. Bu siyah kumun sebebi tamamen volkanik yapıdan kaynaklanıyor. Yani biliyorsunuz İzlanda ateş ve buz ülkesi demiştik. Her yerde yanardağ var ve yanardağ patlamaları oluyor burada. O patlamaların sonucunda lavların getirdiği, lavların oluşturduğu kum diyebiliriz aslında. O yüzden siyah renkli. Bakın bazalt kayalıklar, bazalt sütunlar. Bakın mesela Kamil'in biri ta şeye kadar gitmiş. Dalgaların geldiği yere kadar gitmiş. Hiç uyarıyı dikkate alan yok. Mesela dalga, şöyle bir dalga gelse alsa imkanı yok, kurtulamaz. Bak ayağına kadar geldi şu an, bak. Bak resim çekeceğim diye hala oradalar. Geri zekalıya bak. Şu an normalde yakın zamanda, bakın şuradaki siyahlığı görüyor musunuz? Oraya kadar gelmiş demek.
dalgalar şöyle geliyor normalde. Burası da böyle. Dediğim gibi yani en fazla kalacağınız 15 dakika falan. Ama yine gelmeye değer. Park parasını düşünmeyin yani. Bakın. Bu arada gerçekten soğukmuş ya burası. Uzun'un oraya gittim. Orası bu kadar soğuk değildi. İzlanda'da bir günün daha sonuna geldik. Bugün bayağı yürüdüm ve bayağı yoruldum ve bayağı üşüdüm. Saatimiz şu an tam 10 ve hava bu şekilde. Aslında kamerada göründüğünden daha aydınlık şu an hava. Şimdi yakınlarda Vik şehri var. Oraya gideceğim. Vik Camping var. Orada kamp yapacağım. Şimdi gideyim. Yoruldum, uykum da geldi. Kampımı kurayım, bir şeyler yiyeyim. Ondan sonra yarın ola hayrola. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bu arada videolarımı beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın.